Herkese merhaba. Umarım herkesin keyfi ve sağlığı yerindedir. Geçen haftaki dolunayın etkileri devam ediyor. Son 2 seneyi toparlıyoruz. Fadime İpek Birel ben. Astroloji günlüğü olarak astrolojinin öngörülerini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Bu videoda 12-18 Eylül 2022 arasındaki gökyüzü hareketlerinin burçlar etkilerini paylaşacağım. Geçen haftaki dolunayın etkileriyle haftaya başlayacağız. Dolunay tamamlanma sürecini işaret eder. Her burç için başlangıç ve sonuçlanma zamanı vardır. Buna dair tarihleri sizinle bir videoda paylaşmıştım. Yukarıdaki videoya linke tıklayarak videoya ulaşabilirsiniz. Geçen haftaki Balık burcu dolunayı son 6 aydır gündemimizde olan konuların toparlanmasını sağlıyor. Hangi burç hangi alanda sonuçları alacak burçlar kısmında anlatacağım. Güneş bu hafta Başak Burcu'nda dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda sağlık konuları daha fazla gündemde. Sağlık alanı, hizmet alanı, kamu alanlarıyla ilgili konular daha fazla gündemimizde. Bu alanlarda parayla ilgili eski konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlar tartışılabilir. Mars hala İkizler Burcu'nda, Mart 2023'e kadar da İkizler Burcu'nda kalacak. Geçen 2 senede olması gereken, tamamlanması gereken bazı konular şimdi tamamlanma sürecini yaşıyor. 6 aylık süreçte geçen 2 sene hangi konular eksik kaldıysa bunları anlayacağız, bunları tamamlamaya çalışacağız. Burçlar kısmında detaylarını anlatacağım. Dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda daha çok araçlarla ilgili yeni düzenlemeler, yolculuklar, yollar, trafik, ilk eğitim yılları ile ilgili konular gündeme gelebilir. İletişim, medya, lojistik, pazarlama ve ticaret konuları gündeme gelebilir. Bu alanlarda hızlı adımlar atılabilir. Bu alanları işlerimize, hayatımıza katmak daha hızlı ve pratik olabilir. Bu alanlarla ilgili hedeflere daha hızlı, kolay ulaşılabilir. Bu hafta iletişim, medya, lojistik, pazarlama ve ticaret alanlarında eskiden yarım kalmış konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanabilir. Merkür bu hafta Terazi burcunda ve retro halinde. Merkür retrosu astrolojide çok ünlü bir retro biliyorsunuz. Aslında şu anda birçok planet retro halinde, ancak Merkür retrosu daha kısa ve daha net etkisi belli olduğu için Merkür retrosu daha meşhur diyebilirim. Bir planet retro yaptığı zaman planet yavaş ilerliyor demektir. Bizim de o planetin etkisiyle ilgili yavaş ilerlememiz gerekiyor demektir. Merkür iletişimle, teknolojiyle, teknolojik alet ve sistemlerle ve elektrikle, yazı işleriyle, medyayla, pazarlamayla, arabalarla, kısa yollarla ilgili olduğu için bizim de bu alanlarda daha yavaş olmamız gerekiyor. Algıda sorun yaşanacağı için hızdan uzak durmamız gerekiyor. Böylece sorun yaşamadan bunu atlatmamız gerekiyor. Bir planet retro yaptığı zaman geçmişte yaşanan ve tamamlanmamış konulara da işaret eder. Eksik kalan konular tekrar gündemimize gelir. Bu dönemde bunun konuşup, üzerinde düşünüp sonuçlanması gerekir. Merkür bu hafta Terazi burcunda retro halinde, her burca farklı alanda etkiliyor. Terazi burcundaki Merkür retrosunun etkilerini burçlar kısmında anlatacağım. Venüs Başak burcunda ilerliyor. Aşkta mantıklı düşünceler içindeyiz. Duyguların mantığını arayış içindeyiz. Bu nedenle aşk konularında mantık ön planda, duygular biraz daha geri planda. Bu hafta aşkta şanslı burçlar Başak Burcu, Boğa Burcu ve Balık Burcu olacak. Para konusunda dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda hafta ortasında ani değişimler yaşanabilir. Parayla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Finans konusunda yeni yöntemlerle ilgili gelişmeler yaşanabilir. Hemen her videoda bahsediyorum. Kasım 2021'den beri tutulma aksları Boğa Burcu ve Akrep Burcu aksında gerçekleşiyor. Bu burçlar daha çok para konularıyla ilişkilidir. Bu nedenle de dünyada, ülkemizde ve kişisel hayatımızda para ve ekonomiyle ilgili konulardaki değişimleri tetikliyor. Daha önce bu burçlarda tutulmaların olduğu seneleri iyi analiz edersek, yani 2002-2004 arasını ve 2012-2014 arasını iyi analiz edersek, para konusundaki değişimlerin nasıl olabileceğini de tahmin etmek daha kolay olacak.
Bu hafta Jüpiter Koç burcunda ve retro halinde. Geçen haftalarda abarttığımız konuları iyi anlarsak şimdi onlardan ders çıkartmak daha kolay olacak. Burçlar kısmında yine detaylarını anlatacağım. Uranüs 2018 yılından beri Boğa burcunda ilerliyor. Bu hafta retro halinde, özellikle para konusunda son haftalarda gelişen olayları bu hafta muhakeme edeceğiz. Parayla ilgili daha yavaş adımlar atılmalı, daha dikkatli adımlar atılmalı. Bilgi sahibi olmadığınız konularda adım atmak sorun yaratabilir. Hafta ortasında da Uranüs'ün ani tepkisi var. Kuzey ay düğümüyle etkisiyle parayla ilgili ani gelişmeler de yaşanabilir. Plüto Oğlak burcunda ve retro halinde. Ocak-Şubat 2022'de gizli kapaklı yaşanan olayların açığa çıkma süreci var. Geçmişte gizli kapaklı yaşanan konular karşımıza çıktığında bu konunun bitmesi gerektiğini daha net göreceğiz. Bu konuların bittiğini artık kabul etmeliyiz. Danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Şimdi 12-18 Eylül 2022 arasındaki gökyüzü transitlerin burçlar etkilerini paylaşacağım. Burçlara dair dakikaları aşağıda açıklamalar kısmında yazacağım. Dakikalara tıklayarak burçlarınıza daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Koç burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitleri burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Geçen haftaki dolunay sizi ruhsal olarak biraz yordu. Geçmişle yüzleşmek zorunda kaldınız. Son 6 aydır neler yaşadınız? Bunu muhakeme etmek zorunda kaldınız. Bu hafta özellikle ilişkiler konusunda son aylarda yaşadıklarınıza odaklanın. Psikolojinizi bozan konuları iyi anlayın. Çünkü Eylül sonunda bir yeni ay var. Bu yeni ayla birlikte ilişkilerinizde yeni bir dönem başlayacak. Bununla ilgili planlarınızı yapın. Bu hafta Terazi burcunda Merkür retrosu var. Bu da zaten ilişkilerinizle ilgili geçmişi sorgulama sürecini işaret ediyor. Eskiden yarım kalmış ilişkiler tekrar karşınıza çıkabilir. İlişkilerinizi muhakeme etmeniz gerekebilir. Bitmesi gereken konuları bitirmek gerekiyor. İlişkilerde yeni bir dönem başlamak zorunda. Bu hafta karşınızdaki kişilerle iletişimde sorunlar yaşayabilirsiniz. Anlamakta ve anlatmakta sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle iletişim konularında daha yavaş ve anlayışlı olmalısınız. Yoksa sorunlar büyüyebilir, tartışmalar yaşanabilir. Son haftalarda kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle daha fazla iletişim kurmaya başladınız. Bu hafta onlarla olan iletişimde de sakin olmaya çalışın. Onlarla ilgili konularda hızlı adımlar atmak isteyeceksiniz. Fevri hareketler size zarar verebilir. Konuşarak çözmeye çalışın. Son haftalarda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında yeni başlangıçlar yaptıysanız bu hafta bunlar sonuçlanacak. İşlerinize bu alanları katmak bu hafta daha kolay olacak. Sağlıkla ilgili konularda bu hafta daha fazla para harcanabilir. Estetik ve güzellikle ilgili sağlık konularında daha fazla para harcanabilir. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründe işleriniz varsa bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Bu alanlardan daha fazla para da kazanabilirsiniz. Yeni iş arayanlar, iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında işler karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Sene başından beri arkadaş ilişkilerinizle sınandınız. Siz onlara karşı karamsar ve kuşkularla yaklaştınız. Ancak arkadaşlarınızdan, onlarla olan ilişkilerinizden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Bunu anladıysanız birlikte yeni projeleri başlattınız. Yeni dostluklar başlattınız. Seneler sürecek dostluğun temelini attınız. Ama anlamadıysanız onları hayatınızdan uzaklaştırmaya çalıştınız. Belki onlarla tartıştınız. Şimdi bunları daha fazla düşünün. Arkadaşlarınızın sizin iyiliğiniz için, sizin gelişmeniz için, sizin yanınızda olmaya çalıştılar.
Bunu anlayın, bunu görmeye çalışın. Bu hafta eski arkadaşlarınız karşınıza çıkabilir. Ekim sonundan itibaren arkadaşlarınızla ilişkinizde yeni bir dönem başlayabilir. Sosyal mecralarla ilgili sene başından beri üzerinde çalıştığınız konularda yenilikleri başlatmayın. Eski konuları toparlamaya çalışın. Yeni başlangıçları Ekim sonundan itibaren yapmak daha kolay olacak. 2011-2018 arasında hayatınızın hemen her alanında özgür olmak istediniz. Özgürlüğün farkına varınca bunu hayatınızın hemen her alanına uygulamak istediniz. Belki ilişkilerinizde fevri davranıp anlık kararlar alıp uyguladınız. Bu tarihlerde teknolojiyle, sosyal mecralarla daha fazla ilgilenmeye başladınız. Kendinizi bu alanlarda yetiştirmeye başladınız. Bundan da başarılı oldunuz. 2018'den beri de para konularında dijital ortamlarda tanışmaya başladınız. Parayla ilgili ani başlangıçlar, ani bitişlerle karşılaşmaya başladınız. Para konusunda risklere dikkat edin. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında enerjiniz yüksek olacak. Duygularınızla ilgili bazı kararlar verebilirsiniz. Aşk görüşmeleri için, iş görüşmeleri için hafta başına randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında uzun zamandır beklediğiniz para elinize gelebilir. Parayla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Parayla ilgili ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda kardeşleriniz veya yakın çevrenizdeki kişilerle olan ilişkilerinizde bazı konular sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu da izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Boğa burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Hemen her videoda söylüyorum. Kasım 2021'den beri tutulmalar Boğa burcu ve Akrep burcu aksında ilerliyor. Ekim 2022 sonunda ve Kasım 2022 başında bir güneş tutulması ve bir ay tutulması gerçekleşecek. Daha önce Nisan-Mayıs aylarında tutulmalarla bunu tecrübe ettiniz. Ekim-Kasım aylarında bunu çok konuşacağız. Tutulmalar hangi burç aksında ise o burçların hayatında köklü değişimlere neden olur. Bunun bilincinde olanlar planlarını yapar ve o dönemde değişimleri yapar. Ancak bilincinde olmayanlar karşısına çıkan değişimlere mecbur kalır. Siz de eğer değişimlerin planlarını yaptıysanız Mayıs 2023'e kadar hayatınızda köklü değişimler tamamlanacak. Bu değişimlere karşı koymayın. Son haftalarda parayla ilgili hızlı gelişmeler yaşadınız. Zaten Haziran 2020-Haziran 2022 arasında para konusunda farkındalığınız arttı, yatırım konularınız değişti. O zamanlarda eksik kalan konular bu hafta tamamlanabilir. Bu hafta para konusunda yine hızlı gelişmeler yaşanacak ancak Merkür retrosu var. İşlemlerinizde daha yavaş olun. Son günlerde sağlıkla ilgili bazı görüşmeler yapıldı ise yarım kalan sağlık konuları var ise bu hafta bunlar tekrar karşınıza çıkabilir. Sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Bu hafta çocuklarla ilgili konular gündemde. Çocukların başarısına şahit olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda güzel gelişmeler yaşanabilir. Çocukların aşk ilişkisi de gündeme gelebilir. Çocuklarla ilgili konularda güzel para haberleri de alınabilir. Sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektöründen beklediğiniz haberler alınabilir. Bu alanlarda eskiden yarım kalmış konular tekrar gündeme gelir. Bu konular bu hafta sonuçlanabilir. 2018 yılından beri özgürlükle ilgili düşünceleriniz değişti. Hayatınızın hemen her alanında özgürlük istemeye başladınız. İlişkilerinizde bu nedenle sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Özgür olayım derken belki de yalnız kaldınız. Bu durum önümüzdeki 4 sene daha devam edecek.
Özgürlüğün anlamını iyi düşünün, hayatınızdaki önceliğini iyi anlayın, yoksa kendinize zarar verebilirsiniz. Bu hafta gündemimizde aşk var. Aşk ilişkinizle ilgili geçen haftalarda yeni başlangıçlar oldu. Şimdi de aşk ilişkiniz devam ediyor. Aşkta mantıklı ve detaycı düşünceler var. Bu nedenle aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar atılabilir. Sahnelerle ilgili işleriniz varsa, sanatla ilgili işleriniz varsa, topluluk önünde işleriniz varsa bu hafta bu alanlarda güneş gibi parlayacaksınız, göz önünde olacaksınız, başarılı olacaksınız. Bu alanlarda daha fazla para da kazanılabilir. Siz iş, kariyer, eğitim konularında pratik düşünen, pratik hareket eden birisiniz. Bu nedenle bu alanlarda çok fazla mücadeleci ve hırslı bir yapınız yok. Ancak son 2 senedir iş, kariyer, eğitim alanlarında disiplinli, planlı ve hırslı olmanız gerekiyordu. Bu yönlerinizi eğitmeniz gerekiyordu. İş, kariyer, eğitim alanlarında temel taşları oturtmanız gerekiyordu. Şimdi bunları daha fazla düşüneceksiniz. İş, kariyer, eğitim konularında disiplinli, planlı ve kararlı olma konusundaki düşüncelerinizi değiştirmelisiniz. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ruhsal olarak biraz yoğun olacaksınız. Karamsar düşüncelerden uzak durun. Kendi enerjinizi anlamaya çalışın. Bunu ortaya çıkartmak için yöntemleri ortaya çıkartın. Spor yapmak iyi gelecek. Hafta ortasında enerjiniz yüksek olacak. Kendinizi daha iyi hissedeceksiniz. İş görüşmeleri için, aşk görüşmeleri için hafta ortasında randevu verebilirsiniz. Hafta ortasında hayatınıza dair bazı yeni fikirler de alınabilir. Haftanın son günü para konusunda beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Parayla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, ikizler burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda birçok konuyu toparlamaya çalışıyorsunuz. Hayatınızda taşlar yerine oturtmaya başladınız. Evinizle ilgili değişiklikleri kolayca tamamladınız. İlişkinizle ilgili değişiklikleri tamamladınız. İş, kariyer, eğitim konularıyla ilgili daha net adımlar atmaya başladınız. Hedeflerinizi daha net görmeye başladınız. Bu hedeflere nasıl ulaşacağınız gerektiğini daha net görmeye başladınız. Geçen 2 sene bazı şeylerin değişmesi gerektiğinin farkına vardınız. Belki o zaman değişimleri tamamladınız. Belki de bazı eksik yanlar kaldı. Şimdi eksik kalanları tamamlayacaksınız. Evren size Mart 2023'e kadar süre veriyor. Bu zaman içinde hayatınızı düzenlemeye devam edeceksiniz. Buna göre planlarınızı yapın. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konularla yoğun olacaksınız. Ebeveynlerinizle ilgili konularda güzel gelişmeler var. Onlarla duygusal paylaşımlar daha fazla olacak. Ebeveynlerinizle ilgili bazı konularda güzel sonuçları alabilirsiniz. Ev alma, ev satma, ev taşıma konularında bu hafta tamamlanabilir. Bu konular sonuçlanacak. Geçen haftalarda iş, kariyer, eğitim alanlarıyla ilgili sonuçları aldınız. Eski konular geride kalacak. Yeni bir dönem başlayacak. Bu hafta bu alanlarda hızlı adımlar atılabilir. Yoğun bir tempo sizi bekliyor. Enerjinizi buna göre ayarlayın. Son günlerde aşk ilişkinizle ilgili görüşmeler başladı. Bu hafta aşkla ilgili geçmişte yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Eski aşklar karşınıza çıkabilir. Yarım kalmış, tamamlanması gereken görüşmeleri yapın. Zaten bu ay sonunda aşk ilişkinizle ilgili yeni başlangıçlar olacak. Çocuklarla ilgili son günlerde görüşmeler yapmaya başladınız. Bu görüşmelerde yarım kalan konular bu hafta karşınıza çıkabilir. Bunları toparlamaya çalışacaksınız. Yeni aşk arayanlar, ebeveynleriniz, akrabalarınız sizi yeni birileriyle tanıştırabilir. Mantıklı başlayacak aşk uzun süreli olabilir.
Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili konular da gündemde. Bunlarla ilgili hızlı adımlar atılabilir. Bazı konular sonuçlanacak. Eş veya ilişki konusunda mantıklı kararlar alınacak. Bu kararları uygulamak bu hafta daha kolay olacak. Evlilik planı olanlar organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. 2018 yılından beri kendi içinizde özgürlük kavramını daha fazla düşünmeye başladınız. Kendi düşüncelerinize daha fazla değer vermeye başladınız. İçinizdeki enerjiyi pratik olarak ortaya çıkartmaya başladınız. İçinizdeki enerjiyle teknik zekayı birleştirmeye başladınız. Kendi içinizde teknolojiyle olan savaş başladı. Teknolojik konularla yetersizlik hissi olmaya başladı. Bundan kurtulun. Siz teknolojik alet ve sistemleri çok iyi kullanabilirsiniz. Bu konuda kendinize güvenin. Bununla ilgili yeni adımlar atın. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz İkizler Burcu ise eskiden yarım kalmış konular karşınıza çıkabilir. Bu alanlarda değişiklikler tamamlanabilir. Sene başından beri eğitimle ilgili alanlarda sınandınız, karamsar düşünceleriniz oldu, kuşkularınız oldu, bazen yorulup bıraktınız. Aslında eğitimle ilgili konulardan bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Eğitimle ilgili alanlardan, oradaki kişilerden bir şeyler öğrenmeniz gerekiyordu. Eğitimle ilgili konularda sağlam temelleri oturtmanız gerekiyordu. Bunun için de disiplinli planlı olmanız gerekiyordu. Şimdi bunları düşünün. Nerede hata yaptınız? Nerede doğru yaptınız? Bunları düşünün. Bunlardan dersler çıkartın. Bunlardan tecrübeler çıkartın. Ekim sonundan itibaren bu tecrübelere göre eğitimle ilgili konu ve alanlardaki düşüncelerinizde daha kolay ilerleyeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında arkadaşlarınızla vakit geçirmek için plan yapın. Arkadaşlarla ilişkilerinizde sonuçlanmalar olabilir. Onların hayatında değişimler olabilir. Onların yanında olun. Hafta ortasında biraz depresif durumlar söz konusu olacak. Kendi içinize çekilip kendinizle muhakeme süreci olacak. Hayatınızdaki birçok konuyu düşünüp bitmesi gerekenleri iyi anlayın. Hafta sonunda Ay-Mars kavuşumu var. Duygusal konularda mantıklı kararlar alınabilir. Bu kararlar uygulanabilir. Hafta sonunda enerjiniz yüksek olacak. Konuları toparlamak kolay olacak. Duygusal konularda hızlı adımlar da atılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Yengeç burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuzu etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarıyla ilgili konularla yoğundunuz. Bu hafta bu konular devam ediyor. Bu alanlarda şanslı bir dönemdesiniz. Enerjinizi bu alanlarda kullanırsanız daha fazla para kazanabilirsiniz. Bu hafta iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarından daha fazla para kazanma fırsatları var. Bunları değerlendirin. Son günlerde evinizle ilgili konularda görüşmeler yapmaya başladınız. Ev alma, ev satma, ev taşıma ile ilgili konularda belki imzalar attınız. Bu hafta bu konular tekrar gündeme gelebilir. Bazı eksiklikler tamamlanacak. Ev alma, ev satma, ev taşıma ile ilgili konular Eylül sonunda netleşecek. Yeni fikirler gelişmeye başlayacak. Şimdilerde eksik kalan konuları toparlayın. Ebeveynlerinizle ilgili konularda görüşmeler var. Daha önceden görüşülmüş olan eksik kalan konular tekrar gündeme gelebilir. Bunlar sonuçlanabilir. Evinizdeki elektronik alet ve sistemlerde daha önceden sorun yaşadıysanız bu hafta bu sorunlu aletlerle ilgili konular tekrar gündeme gelebilir. Ya tamir etmeniz gerekecek ya da yenisiyle değiştirmek zorunda kalabilirsiniz.
Eşinizle ilgili, evliliğinizle ilgili eskiden yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bu konular konuşurken sakin olun, yavaş olun, ön yargılı olmayın. Bu hafta kardeşleriniz, akrabalarınız veya yakın çevrenizdeki kişilerle ilgili güzel gelişmeler var. Onların hayatındaki güzel haberleri alabilirsiniz. Kardeş, akraba veya yakın çevredeki kişilerle parasal konular var. Onlara parasal destek sağlayabilir ya da onlardan parasal destek alabilirsiniz. Son haftalarda depresif durumlarla karşılaşmaya başladınız. İçinizde bir enerji var. Sürekli size kalk hareket et diyor. Sizi kendi enerjinizi yönetmenizle ilgili sürekli harekete geçirme durumu var. Siz bunu iyi anlarsanız iyi değerlendirebilirsiniz. İçinizdeki enerjiyi yazıya aktarın, kitap okumaya aktarın, kendinizi yeni enerji yaratacak konulara bulun. Sanatla ilgilenin, dansla, müzikle, kısa yolculuklarla ilgilenin. Yoksa içinizdeki enerji sizi yiyebilir. 2018'den beri sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Sosyal ortamlarda daha fazla görünür olmaya başladınız. Aslında siz kendi halinizde biriyken şimdi daha fazla görünür olmaya başladınız. Bu hafta bu konuları düşüneceksiniz. Bu alanların size faydası ne, zararı ne, bunları muhakeme edeceksiniz. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresine mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresine yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında iş, kariyer, eğitim konuların toparlanacak, imzalar atılabilir. İş görüşmeleri için hafta başına randevu verin. İş görüşmelerinde başarı var. Hafta ortası da sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirilebilir. Bu alanlardaki konularda bazı konular sonuçlanacak. Sosyal mecralarda ani gelişmeler de yaşanabilir. Hafta ortasında arkadaşlarla zaman geçirilebilir. Arkadaşlarla para konusuna dikkat edin. Haftanın son günü Ay-Mars kavuşumu var. Bu sizi ruhsal olarak yorabilir. Kendinize zaman ayırın. Kendinizi çevreden soyutlamak isteyeceksiniz. Ruhsal olarak içinizdeki bazı konularla yüzleşme zamanınız. Kendi içinizdeki enerjiyi yönetmezsiniz. Yoksa zarar görebilirsiniz. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için de Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Aslan burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda arkadaş ortamlarında daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Arkadaşlarla birlikte işler yapmaya başladınız. Onların fikirlerinden faydalanmaya başladınız. Arkadaşlarınız arasında liderlik yaptınız. Bu sizin için güzel deneyimler olmasına neden oldu. İş, kariyer, eğitim alanında tecrübeler kazanmanıza neden oldu. Bu haftada arkadaşlarınızla daha fazla iletişim halinde olacaksınız. Onlarla birlikte yeni projeler üretmek daha kolay olacak. Yeni iş, kariyer, eğitim planları yapmak daha kolay olacak. Bu hafta para konuları gündemde. Parayla ilgili güzel gelişmeler var. Bunu yatırıma dönüştürecek fikirleriniz de var. Sene başından beri çok fazla gereksiz harcama yaptınız. Ancak şimdi elinize gelecek parayı yatırıma dönüştürmek daha kolay olacak. Bu hafta bir beklerken elinize daha fazla para geçebilir. Bunu değerlendirin. Son günlerde kardeşleriniz, akrabalarınız, kardeşlerinizle ilgili konularda görüşmeler yaptınız. Onlarla olan bazı konular eksik kalmış olabilir. Bu hafta bunlar gündeme gelecek. Bunları tamamlamak kolay olacak. Bu hafta kardeşlerinizle veya akrabalarınızla iletişimde sorun yaşanabilir. Onları anlamak zor olacak. Onların sizi anlaması zor olacak. Daha anlayışlı olun. Yeni iş arayanlar sosyal mecralarda, teknolojik ortamlarda, e-ticaret gibi alanlarda yeni bir iş bulabilirsiniz. Algılarınız açık olsun.
Son günlerde iletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlardaki konularla ilgili görüşmeler yaptıysanız bu hafta bu konulardaki eksikler tamamlanabilir. Bu hafta kargo gibi alanlarda sorunlar yaşanabilir. Bu alanlarda daha dikkatli ve yavaş olmaya çalışın. 2018'den beri iş, kariyer, eğitim konularında bir ters bir düz ani değişimler yaşadınız. Aniden başlayan, aniden biten konular oldu. Plan yaptınız, planları gerçekleştiremediniz. Çok farklı alanlarda çalışmaya başladınız. Klasik iş fikirlerinden farklı işlerde çalışmaya başladınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlarla ilgili son senelerdeki konuları muhakeme edeceksiniz. Kasım 2021'den beri iş, kariyer, eğitim konularında eski iş alanınızdaki değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Buna dair işaretleri Mayıs 2022'de görmeye başladınız. Ekim-Kasım 2022'de daha net anlayacaksınız. Anlamalısınız. Buna göre plan yapmalısınız. Her ne kadar plan yapıp uygulayamıyorsanız da siz hayalinizi kurun. Zaten Mayıs 2023'e kadar bu hayal gerçekleşecek. Sene başından beri ev alma, ev satma, ev taşıma ile ilgili karamsar düşünceleriniz oldu. Belki değişiklikleri tamamladınız, belki değişime karşı koydunuz. Bu hafta bu konuları düşüneceksiniz. Ekim sonundan itibaren ev alma, ev satma, ev taşıma konularında net adımlar atmak daha kolay olacak. Kasım 2021'den beri ebeveynlerinizle ilgili konularda farkındalığınız arttı. Onlarla olan ilişkileriniz değişmeye başladı. Onlarla olan geçmiş hayatınızın değişmesi gerektiğini anladınız. Ebeveynlerinizle olan geçmişteki düşünceleriniz değişmesi gerektiğini anladınız. Ekim sonunda ebeveynlerinizle ilgili değişimler olabilir. Bunları kabullenme sürecini yaşayacaksınız. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında yurt dışı ile şehir dışı ile ilgili konular gündeme gelebilir. Beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Aniden karar alıp uzun yolculuklarda yapılabilir. Hafta başında eğitimle ilgili konular gündemde olacak. Eğitimle ilgili bazı konular sonuçlanacak. Eğitimle ilgili konularda başarı var. Hafta başında uzak yerlerden beklenen haber alınabilir. Uzun yolculuklar yapılabilir. Hafta ortasında iş, kariyer, eğitimle ilgili konularda yoğunluk var. İşlerinizle ilgili konularda kolayca toparlanabilir. İş görüşmeleri için hafta ortasında randevu verebilirsiniz. Görüşmelerde pratik düşüncelerinizle kolay çözümler üretecek, iş kariyerle ilgili ani gelişmeler de yaşanacak. Hafta sonunda arkadaşlarınızın hayatında bazı konular sonuçlanabilir. Onun yanında olun. Sosyal mecralarla ilgili düşüncelerinizde bazı şeylerin daha fazla farkına varın. Hafta sonunda kendinize güvenin. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Başak burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Güneş burcunuzda bu hafta doğanların doğum günü kutlu olsun. Sağlıklı ve huzurlu nice seneler diliyorum. Son haftalarda enerjiniz yüksekti. Bu haftada enerjiniz yüksek olacak. Çevrenize karşı enerji satacaksınız. Güneş gibi parlayacaksınız. Son haftalarda gerçekleşen yeni ay ve dolunay hayatınızda birçok konuyu toparlamanıza neden oldu. Bazı farkındalıklarınız ortaya çıktı. Sanki yeni yaşınız sizi daha olgun yaptı. Siz zaten olgun düşünceleri olan birisiniz, mantıklı düşünen birisiniz. Bu nedenle de hayatı hep detaylarıyla değerlendiriyorsunuz. Venüs burcunuzda, aşkta şans var. Ancak mantıklı düşünceler de var. Duygusallıkta daha çok mantıklı düşünceleriniz var. Aşkta detaylara takılmayın. Bu güzel duyguları güzellikleriyle yaşayın.
Bu hafta para konusunda şanslısınız. Beklediğiniz para elinize gelebilir. Ummadığınız yerden de paralar gelebilir. Son haftalarda iş, kariyer, eğitim konularıyla çok yoğundunuz. Bu haftada bu konularla yoğun olacaksınız. Bazı konuları toparlamak ve tamamlamak daha kolay olacak. İş, kariyer ve eğitim konularında ani değişimlere de hazır olun. Son haftalarda işle ilgili alanlarda tartışmalar yaşanmış olabilir. Bu haftada iş yerinizde bazı tartışmalar yaşanabilir. Böyle durumlarda alandan uzaklaşın, çözümü sonraya bırakın. İş, kariyer alanında değişiklik yapmak isterseniz bunu hemen gündeme alın. Yeni iş bulmak daha kolay olabilir. Son günlerde para konularını çok fazla görüştünüz. Parayla ilgili imzalar attınız. Bu hafta parayla ilgili dikkatli adımlar atın, imzalar atmayın. Banka işlemlerinizde de dikkatli olun. Para alışverişlerinde daha dikkatli ve yavaş olun. Yatırım planlarınız var ise bu hafta bunlarla ilgili araştırmaları yapın, ancak imzalar için 3 Ekim sonrasını bekleyin. 2018'den beri eğitimle ilgili konularda spiritüel alanları daha fazla tercih etmeye başladınız. Bu alanlarda kendinizi geliştirmeye başladınız. Bu alanlarla ilgili yenilikleri hayatınıza kattınız. Daha öncesinde mantıklı düşünürken şimdi biraz daha spiritüel düşünceler içinde olmaya başladınız. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartın. Bu alanlardaki konularda yavaşlama var, muhakeme süreci var. Bunları değerlendirin. Doğum haritanızda Başak Burcu son derecelerinde ise ikili ilişkilerde aldanma ve aldatılmalara dikkat edin. Özellikle para konusunda bunlara dikkat edin. Sene başından beri gündemimizde olan sağlık konularıyla ilgili eksik kalan konuları bu hafta toparlamak kolay olacak. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz Başak Burcu ise bu hafta iş, kariyer, eğitim konularında sonuçlanmalar var. Bitişler yaşanabilir. İş, kariyer, eğitim konularında yoğunluk var. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında hukuksal konularla ilgili sonuçlar alınabilir. Son 2 senedir gündemimizde olan sorunlu giden evliliğinizle ilgili, ortaklığınızla ilgili hukuksal süreç tamamlanabilir. Borç alacak konuları, eş veya ortakla ilgili parasal konularda sonuçlanabilir. Hafta ortasında uzun yolculuklar var. Uzaktan beklenen haberler alınabilir. Aniden karar alıp uzun yolculuğa da çıkılabilir. Hafta ortasında eğitimle ilgili konularda sonuçlanacak. Eğitimle ilgili başarı var. Hafta sonunda iş, kariyer konularında bazı konular sonuçlanacak. Bunlarla ilgili hızlı adımlar atılabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Terazi burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitlerin burcunuza etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son senelerde uzak yerlere taşınma, başka ülke, başka şehre taşınma konuları vardı. Belki bu konuları tamamladınız. Belki eksik kaldı, tamamlayamadınız. Şimdi bu konularda hızlı adımlar atacaksınız. Ancak bununla ilgili ilerleyen zamanlarda adım atılacak. Bunu da doğum haritanız belirleyecek. Bu hafta uzun yolculuklar daha fazla yapılabilir. Bu yolculuklarda ani gelişmeler yaşanabilir. Bazen gergin durumlar yaşanabilir. Dikkatli olmakta fayda var. Uzun yolculuklarda kazalara dikkat edin. Son senelerde başka ülke, başka şehirde eğitim alma konuları vardı. Belki bunları gerçekleştirdiniz. Belki bu konular yarım kaldı. Eskiden yarım kalmış konular tekrar gündeme gelebilir. Bu hafta bunlarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Son haftalarda depresif durumlar yaşamaya başladınız. Bu haftada depresif durumlar var. Sanatla zaman geçirin. Size iyi gelecek. Bu hafta Merkür Retrosu var.
sizin burcunuzda, terazi burcunda retro olacak. Çevrenizdeki kişilerle iletişimde sorunlar yaşanabilir. Bu nedenle anlatırken, anlarken daha dikkatli olun. İletişim kopukluğu yaşanabilir. Teknolojik alet ve sistemlerle ilgili sorunlar yaşayabilirsiniz. Daha önceden sorunlu olan alet ve sistemleri tamir ettiğini, belki de yenisiyle değiştirmek zorunda kalacaksınız. Eski ilişkilerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Eskiden yarım kalmış konular gündeme gelebilir. Bunlarla ilgili konuları yaşayın ve bitirin. Ay sonunda burcunuzda yeni ay gerçekleşecek. Hayatınıza yenilikleri katmaya başlayacaksınız. Ay sonunda yeni ay güneş tutulması modunda olacak. Önümüzdeki sene tutulmalar biliyorsunuz Koç burcu, terazi burcu aksına geçmeye başlayacak. Bu nedenle hayatınızda köklü değişimler yapmaya başlayacaksınız. Buna dair başlangıçları da Eylül sonunda yeni adımlarla yapacaksınız. Bunun şimdiden farkına varın. Değişmesi gereken konuları iyi anlayın. Adım atmak istediğiniz konuları iyi anlayın. Buna göre planlarınızı iyi yapın. Para kazanmayla ilgili bu hafta yeni fikirler geliştirebilirsiniz. Bu fikirleri ilerleyen zamanlarda uygulayacaksınız. Bu hafta sadece fikirlere odaklanın ama çok fazla detaya takılmayın. Bu hafta eğitimle ilgili konularda yoğunluk var. Bu yoğunluk başarı getirecek. Yeni adımlar atmak kolay olacak. Yoğunluğa sabredin. 2018 senesinden beri finansal olarak ani değişimler yaşadınız. Belki beklenmedik borçlarla karşılaştınız. Belki aniden yatırım fırsatları karşınıza çıktı. Bunları değerlendirdiniz. Hem maddi hem manevi olarak alacak verecek konularla ilgilendiniz. Maneviyat kısmını geliştirmek zorunda kaldınız. Belki buna yaparken spiritüel alanlarla ilgilendiniz ama bu alanlar içinde daha gerçekçi ve geleceği inşa eden konularla ilgilendiniz. Geçmiş değil, gelecekten beslenen konulara odaklandınız. Bu hafta bunları daha fazla muhakeme edeceksiniz. Sene başından beri çocuklarla ilgili konularda ne öğrendiniz? Çocuklar konusu size ne öğretmeye çalıştı? Çocukluğunuzla ilgili geçmişte ne yaşadınız? Çocukluk yıllarından gelen birikimleriniz neydi? O zamanlarda hangi hataları yaptınız? Hangi doğruları yaptınız? Bunların hangi sonuçlarıyla karşılaştınız? Şimdilerde bunları düşüneceksiniz. Karşınıza çıkan çocuklarda bunları göreceksiniz. Eskiyi düşünüp yeniyi anlamaya çalışın. Karşınıza çıkan çocuklardan bir şeyler öğrenin. Kendi içinizdeki çocuğu disipline edin. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında ikili ilişkilerle yoğun olacaksınız. Dinlerken ve konuşurken daha yavaş olun. Yoksa iletişimde sorunlar yaşanabilir. Hafta ortasında finansal olarak biraz zorlanabilirsiniz. Biraz fazla harcama yapılabilir. Uzun zamandır gündemde olan yatırım konuları da tamamlanabilir. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçlerde tamamlanabilir. Eş veya ortakla ilgili de ani bir gelişme hafta ortasında yaşanabilir. Haftanın son gününde uzun yolculuklar var. Eğitimle ilgili konularda sonuçlanmalar var. Eğitimde başarı var. Uzak yerlerle ilgili bazı konularda sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili şartlar için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili şartlar için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Akrep burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son senelerin yorgunu, hayatınızı değiştirmek konusunda direndikçe karşınıza yeni tecrübeler çıkıyor. Hayatınızı değiştirmenizi istiyor. Son haftalarda finans konuları sürekli gündeminizdeydi. 5 ay daha gündemimizde olacak. Alacak verecek konularına dikkat edin. Yatırım konularına dikkat edin. Sizi zorlayacak yatırım planlarına dikkat edin. Psikolojinizi bozmasına izin vermeyin.
Zaten geçen 2 sene bu konular hep gündemimizdeydi. Finans konularını idare etmekle ilgili farkındalığınız oluştu. Farklı alanlarda yatırım yapmaya başladınız. O zaman eksik kalan konular şimdi karşınıza çıkacak. Toparlaması kolay olacak. Geçen haftalarda sosyal alanlarda, sosyal mecralarda daha fazla zaman geçirmeye başladınız. Bu alanlar enerjinizi yükseltmeye başladı. Bu haftada sosyal alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Sosyal mecralarda işleriniz varsa, sosyal alanlarda işleriniz varsa, teknolojik ortamlarda işleriniz varsa bu hafta bunlardan daha fazla para kazanılabilir. Eş veya ortakla ilgili geçen 2 senedir hukuksal süreçler başladıysa belki de bu hukuksal süreçler bitti. Ancak siz hala bu konuyu kapatmadınız. Hala kabullenemiyorsunuz. Bu hafta bunu düşünün. Önümüzdeki 5 ay buna dair konular bitirmek için zamanınız var. Sabit fikirli olduğunuz için, inatçı olduğunuz için, geçmişe takıntılı olduğunuz için bunu kafanızda hala bitiremiyorsunuz. Ama artık bu ilişki, evlilik bitmiş. Bunu kabullenin. Zaten geçen sene sonunda başlayan tutulmalar sizin hayatınızda bitişler ve başlangıçları işaret ediyor. Bunu kabullenin, değişimin kontrolünü elinize alın. Yeni aşk arayanlar sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, arkadaş ortamlarında yeni biriyle tanışılabilir. Ancak ilk başta biraz fazla detay düşünmek sizi yorabilir. Son günlerde kendi içinizde çok fazla konuşmaya başladınız. Bu haftada iç sesiniz çok konuşacak. Özellikle kendinizle ilgili geçmişte yaptıklarınız veya yapamadıklarınızla ilgili eksiklerinizi düşüneceksiniz. Bunlarla kendinizi yargılamayın. Bunlardan dersler çıkartın. Finansal konuyu çok fazla kafanıza takarsanız sağlık sorunları yaşanabilir. Ameliyat konusu var. Bununla ilgili eski konularda toparlanmalar var. 2018'den beri ikili ilişkilerde aniden başlayan, aniden biten konular oldu. İkili ilişkilerde daha özgür düşünmeye başladınız. Hem özgür olayım istediniz, hem saplantılı olarak bırakmak istemediniz. Bu ikilem hala devam ediyor. Bu ikilemden kurtulmazsanız ilişkilerinize ve kendinize zarar verebilirsiniz. Bu hafta bunları daha fazla düşüneceksiniz. Bazı sonuçları çıkartın. Çünkü Ekim sonu ve Kasım başında hayatınızın kararlarını alacaksınız. Sene başından beri evinizle ilgili değişiklikler yapmak istediğiniz, evinizle ilgili değişiklikleri yaparken planlı ve disiplinli olmalısınız. Yoksa bunları gerçekleştirmek zor olacak. Bunu bu hafta düşünün. Değişiklikleri kafanızda netleştirin. Zamanı gelince hareket etmek kolay olacak. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında sağlığınıza dikkat edin. Baş, göz, burun ve yüze dikkat edin. Bunlarla ilgili ameliyat konuları da gündeme gelebilir. Hafta ortasında ikili ilişkilerde yoğunluk var. Bu özel ilişkiniz olabilir, işle ilgili ilişkiniz olabilir. Bazı konular sonuçlanabilir. İlişkilerde ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta sonunda çok fazla harcama yapılabilir. Eş veya ortakla ilgili para konusunda sonuçlar var. Hukuksal süreçler tamamlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, yay burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda ilişkilerle ilgili hızlı adımlar attınız. İlişkiler konusu sizi çok yordu. Bazen tartışmalar oldu. Bazen hızlı adımlardan dolayı sorunlar oldu. Bu hafta hala ilişkiler konusu gündemimizde. Son haftalardaki konuları toparlamak kolay olacak. Geçen 2 sene hayatınızda büyük değişimler yaşadınız. Özellikle ikili ilişkiler sizi yordu. Bitmesi gerekenleri anlamaya çalıştınız. Başlaması gereken ilişkileri anlamaya çalıştınız.
Eğer anladıysanız hayatınızda yeni bir dönem başladı. Anlamadıysanız şimdi bunları düşünme zamanı, bunları toparlama zamanı, bunu iyi değerlendirin. Evlilik planı olanlar bu hafta organizasyonlarınızı yapabilirsiniz. Yeni bir hayata başlangıç yapılabilir. Bu hafta gündemimizde iş, kariyer, eğitim konuları da var. Bu alanlarda büyük başarılar var. Parasal olarak da güzel gelişmeler var. Bu alanlarda bu hafta daha fazla para kazanılabilir. İş, kariyer, eğitim alanında yeni ilişkiler var. İlişkilerde yeni başlangıçlar var. Bu ilişkilerle ilgili hızlı adımlar atılabilir. Son günlerde sosyal mecralarda, sosyal alanlarda, teknolojik ortamlarla ilgili görüşmeler yaptınız. Belki bu alanlarla ilgili imzalar attınız. Bu hafta bu konuları toparlamak kolay olacak. Eskiden yarım kalan konuları toparlayın. Yeni adımlar atmayın. Bu hafta arkadaş ortamlarında anlatırken yavaş olun. Karşınızdakini anlarken yavaş olun. Yoksa konuşmalardan bir şey anlamazsınız. Bu da sorun yaratabilir. Yeni aşk arayanlar, iş alanında, eğitimle ilgili alanlarda yeni aşk başlayabilir. Algılarınız açık olsun. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları da gündemimizde. Bu hafta bunlar tamamlanabilir. Teknolojik ortamlardaki projeleriniz varsa, teknolojik alet ve sistemlerle ilgili projeleriniz varsa bu hafta bu konularda daha yavaş adımlar atın. Başlangıçlar yapın. Eski konuları toparlamaya çalışın. Mars burcunuz veya Satürn burcunuz Yay burcu ise son 2 senedir iş, kariyer, eğitim alanlarında değişim yapmanız gerekiyordu. Bunları yaptıysanız şimdi bunlara yenilikler katma zamanı, yoğunluğunu yaşama zamanı, değişiklikleri yapmadıysanız şimdi değişimleri yapma zamanı, bu konuları toparlama zamanı olacak. 2018'den beri sağlıkla ilgili aniden başlayan, aniden biten konularla karşılaştınız. Bu sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Sene başından beri de benzer konular çok oldu. Bu hafta sağlıkla ilgili konularda geçmişten gelen eksik kalanları tamamlamak kolay olacak. Sene başından beri ebeveynlerinizle ilgili konularda kendinizi yetersiz hissettiniz. Onlarla olan ilişkilerinizde kendinizi yetersiz hissettiniz. Bu nedenle ruhsal olarak kendinizi belki suçlu hissettiniz. Bunu yapmayın. Çünkü siz çok merhametli ve verici birisiniz. Ebeveynlerinize karşı da merhametli ve vericisiniz. Bu hafta kendi içinizde bu konuyu iyi düşünün. Kendinize haksızlık yapmayın. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanacak. Çocuklarla daha fazla zaman geçirilebilir. Hafta başında aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir, ciddi adımlar atılabilir. Hafta ortasında sağlığınıza dikkat edin. Boyun, ense, boğaz bölgesine dikkat edin. Hafta sonunda ikili ilişkilerle ilgili net sonuçlar alınacak. Ancak bu sonuçları kendi içinizde sorgulayacaksınız. Bu sonuçları kabullenmeniz zaman alabilir. Duygu, mantık karmaşası yaşanabilir. Evlilik planlarınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Oğlak burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitlerinin burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda uzun yollar, uzun yolculuklar gündemimizdeydi. Bu haftada bu konular sonuçlanacak. Uzun yolculuklar bu haftada var. Uzak yerlere seyahatler yapılabilir. Uzak yerlerle ilgili planlar da yapılabilir. Bu hafta uzaktan beklediğiniz haberleri alabilirsiniz. Uzaktan beklediğiniz para var ise bununla ilgili güzel gelişmeler yaşanabilir.
Eğitim konuları gündeminizde. Eğitimle ilgili alanlarda güneş gibi parlayacaksınız. Eğitimle ilgili konulardan daha fazla para kazanılabilir. Son 2 senedir sizin sağlığınız olabilir, çevrenizdekilerin sağlığı olabilir. Sağlık konularında farkındalığınız arttı. Sağlıkla ilgili konularda farklı çözümler üretmeye başladınız. Son haftalarda da sağlık konuları gündemimizdeydi. Bu haftada gündemde sağlıkla ilgili hızlı adımlar atılabilir. Bazı konular sonuçlanabilir. Yeni iş arayanlar, sağlık sektörü, kamu sektörü, hizmet sektörü, eğitimle ilgili alanlar, huzur evleri, yemek sektörü, hastane gibi alanlarda yeni iş fırsatları karşınıza çıkabilir. Algılarınız açık olsun. Bu alanlarda işleriniz varsa da bu hafta bu alanlarda çok yoğun olacaksınız. Bu yoğunluk sizi işle sınayabilir, iş değiştirmek, işte yer değiştirmek söz konusu da olabilir. Son günlerde iş, kariyer, eğitim alanlarında görüşmeler daha fazla oldu. Bu hafta eksik kalan konular toparlanacak. Ay sonunda yeni iş, kariyer, eğitim konularında başlamak daha kolay olacak. Yurt dışı ile ilgili işleriniz varsa, şehir dışı ile ilgili işleriniz varsa bu hafta bu işlerinizden güzel haberler alınabilir. Bu işlerden daha fazla para kazanılabilir. Yeni aşk arayanlar, eğitimle ilgili alanlarda, uzun yolculuklarda yeni biriyle tanışabilirsiniz. Sizden uzakta olan aşk ilişkinizle ilgili güzel haberler alınabilir. 2018'den beri aşk konusunda aniden başlayan, aniden biten ilişkileriniz oldu. Aşk ilişkinizde özgür olmak istemeye başladınız. Farklı karakterlerde, farklı ülkelerden, yaşça çok farklı kişiye belki de aşık oldunuz. Sene başından beri de bu konuları daha fazla sorguladınız. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Bunlardan dersler çıkartın. Bazı şeylerin farkına varın. Böylece aşk ilişkinizdeki anormalliği daha iyi anlayacaksınız. Sene başından beri kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilere karşı daha merhametli oldunuz. Onlara karşı daha verici oldunuz. Bazen onlara karşı kendinizi yetersiz hissettiniz. Bu duygudan uzaklaşın. Çünkü siz onlara gösterdiğiniz her duyguyu aslında kendiniz için yaptınız. Onlar sizden beklenti içinde değildi. Siz kendiniz için yaptınız. Ama onlar bu iyi niyeti kullandı ise bundan şimdi ders çıkartma zamanı. Yakın çevrenizdeki kişilere dikkat edin. Aldanma ve aldatılmalar yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında evinizle ilgili değişiklikler tamamlanabilir. Evinizle, ebeveynlerinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu konular sonuçlanabilir. Hafta ortasında aşk ilişkinizle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Aşk ilişkinizde ciddi kararlar alınabilir. Ani gelişmeler yaşanabilir. Hafta ortasında çocuklarla ilgilenmek zorunda kalabilirsiniz. Çocuklarla ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Haftanın son gününde sağlığınıza dikkat edin. Kemikler, dizler, dişler, sağlık konuları sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş, eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzu izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Kova burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transiti burcunuz etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda çocuklarla ilgili konular gündemimizdeydi. Son 2 senedir çocuklarla ilgili konularda farkındalığınız arttı. Onlardan çok şey öğrendiniz. Onlar sizden çok şey öğrendi. Hayatınızı düzenlemenize neden oldular. Değişmenize neden oldular. Geçen senelerde çocuklarla ilgili konular eksik kaldı ise bu hafta çocuklarla ilgili konularda hızlı adımlar atılacak. Bu konular sonuçlanacak. Çocuklarla ilgili işleriniz varsa bu hafta bu konularda yoğunluk var. Bu işlerinizi toparlamak daha kolay olacak. Bu hafta gündemimizde aşk konuları var. Geçen 2 senedir aşkla ilgili farkındalığınız arttı.
Aşk konusunda kendinizde değişiklikler yaptınız. Aşk ilişkiniz nedeniyle hayatınızda değişiklikler yaptınız. Aşk konusunda geçmişte yarım kalan konular artık sonuçlanacak. Aşk ilişkinizle ilgili ciddi adımlar atılabilir, hızlı adımlar atılabilir. Bu hafta bunlarla ilgili sonuçlar alınabilir. Yeni aşk arayanlar, önümüzdeki haftadan sonra yeni aşkı bulmak kolay olacak. Bu hafta yeni aşk konularına odaklanın. Bitmesi gereken eski konuları bitirin. Başlamak istediklerinizle ilgili de dualar etmeye başlayın. Son günlerde uzun yollar, uzak yerlerle ilgili konularda görüşmeler yaptınız. Bu görüşmelerde eksik kalan kısımlar bu hafta toparlamak kolay olacak. Eğitimle ilgili konularda teknolojik alet ve sistemlerde sorunlar yaşanabilir. Bu hafta eskiden yarım kalmış eğitim konularını toparlamakta kolay olacak. Son haftalarda daha fazla para harcamaya başladınız. Bu haftada fazla para harcama var. Bunu yatırım olarak yaparsanız uzun vadeli yatırımlardan daha kazançlı çıkacaksınız. Eş veya ortakla ilgili hukuksal süreçler var ise bu hafta bu konularda sonuçlanmalar olabilir. Bu sonuçlardan kazançlar elde edilebilir. Satürn sizi 2 senedir eğitiyor. Hayata sağlam adımlar atmanız için, sağlam temeller kurmanız için sizi eğitiyor. Bu sene başından beri de planlı ve disiplinli olduysanız daha başarılı oldunuz. Ama plan ve disiplinli olmadıysanız bazı sorunlarla karşılaştınız. Bu sorunlarda da Satürn'ü suçladınız. Şimdi düşünme zamanı. Plan, disiplin içinde olmak için ne yapmalısınız? Bunları düşünme zamanı, bunlardan ders çıkartma zamanı. Ekim sonundan itibaren Satürn yeniden sahnede olacak. O zaman disiplin ve planlara daha dikkat edin. 2018'den beri evinizle ilgili konularda daha farklı düşünmeye başladınız. Belki farklı yaşam şartlarını kullanmaya başladınız. Farklı mekanlarda yaşamaya başladınız. Evinizle ilgili eşyalarda farklı eşyaları kullanmaya başladınız. Evde daha özgür olmaya başladınız. Bu belki ebeveynlerinizle veya evliliğinizle ilgili sorun yaratmaya da başlamış olabilir. Bu hafta bunları düşüneceksiniz. Hayatınızdaki bazı şeylerin daha da farkına varacaksınız. Para konusunda aldanma ve aldatılmalara dikkat edin. Özellikle spiritüel konularda aldanma ve aldatılmalar nedeniyle para kayıpları yaşanabilir. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımla ilgili de dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında kardeşleriniz veya akrabalarınızla ilgili konularda sonuçlanmalar var. İletişim, medya, lojistik, pazarlama alanlarında hafta başında imzalarda dikkatli olun. Hafta ortasında evinizde olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili konular tamamlanabilir. Hafta ortasında eşinizle ilgili bazı konular sonuçlanabilir. Haftanın son gününde aşk ilişkinizde bazı kararlar alınabilir. Çocuklarla ilgili konularda bazı konularda sonuçlanabilir. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş ve eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz. Burcu, yükselen burcu, Ay burcu, Mars burcu ve Satürn burcu, Balık burcu olanlar 12-18 Eylül haftası gökyüzü transitindeyim. Burcunuzun etkilerini anlatmaya çalışacağım. Kanalıma abone olup zile basarsanız videolardan daha hızlı haber alabilirsiniz. Katıl butonuna basarak da üye olabilirsiniz. Kanalıma destek olabilirsiniz. Son haftalarda yeni ay ve dolunay sizi çok etkiledi. Hayatınızda bazı şeylerde başlangıçlar yaptınız, bazı şeyleri toparladınız. Özellikle ilişkilerinizde toparlanma süreci vardı. Bu hafta bunları anlamaya çalışın, kabullenmeye çalışın. Son 2 senedir evinizle ilgili değişiklikler yapmanız gerekiyordu. Belki bunu yaptınız, belki yarım kaldı. Şimdi yarım kalan konuları toparlamak kolay olacak. Bu hafta ebeveynlerinizle ilgili konular gündemde. Onlarla ilgilenmek zorunda kalınabilir. Onların hayatında değişim olabilir. Bunu kabullenmeye çalışın. Bu hafta ilişkiler konusu hala gündemimizde. İlişkilerinizde güzel gelişmeler var, duygusal zamanlar var.
Ancak duygusallıkta mantıklı düşünceler de var. Duygusal konularda detaylara takılmayın. Bu hafta partnerinizle uzun yolculuklar yapılabilir, romantik planlar yapılabilir. Son günlerde daha fazla para harcadınız. Yatırımla ilgili konularda görüşmeler vardı. Bunlarla ilgili adımlar atıldı ise bu hafta eksik kalan konular sonuçlanacak. Yatırım planlarınızla ilgili ay sonunda yeni başlangıçlar yapmak daha kolay olacak. Evliliğinizle ilgili, ilişkinizle ilgili ortaklık konularında hukuksal süreçler var ise, geçmişte eksik kalmış ise bu hafta bu konularda sonuçlar alınabilir. Ev alma, ev satma, ev taşıma konuları gündemde. Bunlarla ilgili daha önce imza atıldı ise şimdi sonuçlar alınabilir. Bu hafta evinizle ilgili olumlu para gelişleri var. Eş veya ortaktan para gelişi var. 2018'den beri kardeşleriniz, akrabalarınız, yakın çevrenizdeki kişilerle ilişkilerinizde daha özgür düşünceler içinde olmaya başladınız. Farkındalığınız arttı, yenilikçi düşünceler içinde olmaya başladınız. Bazı şeyleri daha olumlu karşılamaya başladınız. Onlarla olan ilişkilerinizde daha farklı davranmaya başladınız. Bu hafta bunları daha fazla düşünün. Bunlardan dersler çıkartın. Bu dersler farkındalığınızı daha da artıracak. Sene başından beri kendinizi anlama, kendinizi yetiştirme konularında yenilikler karşınıza çıktı. Bunları anlamaya çalışırken karamsar düşünceler içinde oldunuz, kuşkular içinde oldunuz. Aslında kendinize yatırım yapmanız gerekiyordu. Kendi içinizdeki cevherin farkına varmanız gerekiyordu. Bunları iyi anlayın, kendinize yatırım yapın, eğitimlere katılın, farklı alanlarda kendinizi geliştirin. Zaten Şubat 2023'ten sonra hayatınızda yeni bir sınav dönemi başlayacak. Şimdiden bunun altyapısını hazırlayın. Sene başından beri kendinizi yetersiz ve eksik hissettiğiniz konuları iyi anlayın. Onlara iyi odaklanın. Bunların doğru olmadığını daha net göreceksiniz. Özgüveninizi kazanmanın yollarını bulun. Günlük detaylara geçmeden önce danışmanlıkla ilgili veya sormak istediğiniz konularla ilgili astrolojigünlüğü@gmail.com adresime mail atabilirsiniz. Astroloji ve Ben isimli kitabımı da dijital ortamlardan satın alabilirsiniz. İmzalı olarak isterseniz de kargo bilgilerinizi astrolojigünlüğü@gmail.com adresime yazarak sipariş verebilirsiniz. Hafta başında parayla ilgili konular sonuçlanabilir. Parayla ilgili güzel haberler var. Hafta ortasında kardeşlerinizle, akrabalarınızla daha fazla zaman geçirebilirsiniz. Onların hayatında bazı konular sonuçlanabilir, ani gelişmeler yaşanabilir. Onların yanında olun. Haftanın son gününde ebeveynlerinizle, eşinizle ilgili konular tamamlanabilir. Onlarla ilgili bazı sonuçlar alınabilir. Duygu, mantık karmaşası yaşanabilir. Evlilik planınızı hafta sonunda yapabilirsiniz. Bu evlilik uzun sürecek bir evlilik olacak. Güzel bir hafta olmasını diliyorum. Duygusal hayatınızla ilgili işaretler için Ay burcunuzu, iş eğitim hayatınızla ilgili işaretler için Mars ve Satürn burcunuzda izlemelisiniz.